Biyabenek şehrinden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kadınlara özel bir taksi tuttuk. Şimdi Mısırköyü adında bir yere gideceğiz. Taksicimiz de kadın. Şu an benzin dolduruyor. İran'da benzini herkes kendisi dolduruyor. Tabi bazı yerlerde kadınlar fazladan ücret verip pompacı gelip kendisi benzini dolduruyor. Vize Banuvan kadınlara özel yazıyor. Yol kenarında böyle bir yerde durduk. Burada havuzlar varmış. Yağmur sularını burada biriktiriyorlarmış sonradan kullanmak için. Ama şu an bu sular nasıl toplanıyor acaba? Onu merak ettim. Şimdi nereden sular doluyor? Hadi buradan doluyor desek de aşağı nereden iniyor? Şu yukarısı açık mı? Bak şimdi onu anlamadım ben. Bir soralım. Şurada mı birikip iniyor acaba? Samira, bir şey soracağım. Bu yağmur suları nasıl doluyor? Bunun üstü kapalı. Yeraltı suyu var ya, bunlar geliyor, toplanıyor, birikiyor. Yağmur suyu değil mi? Yağmur suyu. Nereden akıyor ama yağmur suyu? Şöyle şu buraya doluyor. doluyor. Tamam. Buradan şöyle iniyor. Şimdi anladım. Şuraya bakacağım. Orası da dinlenmek için kullanılıyormuş. Hatta yatan bile var sanırım. Bulunduğumuz bölgeden Mısırköyü 45 kilometre uzaklıktaydı. Taksi tuttuk. Taksi gidiş geliş bize 155.000 tümen para biçti. Yani biz bunu yarı yarıya bölüşeceğiz Samira'yla. Ve dedi ki her saat başı beklemem için de 35.000 tümen alıyorum dedi. Bence fiyat çok iyi. Şimdi gideceğimiz yerde dönüşte problem yaşayacağımız için bizi bekle, sen bizi geri götürürsün dedik. Şimdi yolda da böyle bir yerde durduk. Şimdi Mısır çölüne geldik. Böyle bir yerde durduk. Safari yapmayı düşünüyoruz. Bakalım araba nereden tutabiliriz? Bu arada bu köy, bu Mısır çölü turistik bir yer. Çok fazla turist geliyormuş. Tabii şu an kimse yok da hep o yüzden böyle kalacak yerler var.
Köyden geçerken dolu safari arabaları vardı. Duralım burada söyleyelim dedik. Ama şoför orada var hepsi dedi. Şimdi çöle geldik. Burada safari arabası yok. Oradan tutmamız gerekiyormuş. Şimdi geri dönüyoruz köye. Safari için şimdi araba tutacağız. Bu bakkala sormamız gerekiyormuş. Selam. Kişi başı 100.000 tümene. Şimdi bu safari arabasını tuttuk. Sen önde mi oturuyorsun arkada mı? Arkada. Ya da öne mi otursak? Gel öne otur. Sen otur, ben arkada. Sen otur. Sen otur. Video Tamam. çekeceksin ya. Ay. Çok korktum. Yanımıza birkaç tane su aldık. Hava çok sıcak. Yani ben şu an 100 derece hissediyorum. Emniyet kemerim açılmadı. Takamayacağım. Düşmem değil mi dedim. Düşmezsin dedi. İnşallah böyle bir şey olmaz. Gidiyoruz. Şu an midem bulanıyor. Yani ben emniyet kemeri takmamıştım. Çok korktum fırlayacağım diye. Şuraya bakın. Çok güzel. 6 yıldır İran'da yaşıyorum ama ilk defa çöle geldim. Kendimi yuvarlasam mı? Dönmek de çok güzel.
Çok güzel. Şimdi geri dönüyoruz. Abi sağ olsun bizden dolu fotoğraf çekti. Güzeldi. Midem bulanıyor. Ya. Ama çok güzeldi. Köye geldik. Şimdi bir şeyler içmek için oturmaya bir yer bulmamız lazım. Kafe tarzı. Bir şeyler içeceğiz. Kafe arıyoruz. Şimdi turistik bir yer ya, mutlaka vardır. Ne güzel buralar. Ay, içerisi serin. Bakayım. Birinin evine mi girdik? Ne yaptık biz? سلام. اولش هم نوشیدنی چیزی داری؟ کافمون تا 1-2 ساعت دیگه باز میشه نقش همین آه 1-2 ساعت دیگه. اینجا نمیدونی کجا ما میتونی نیم ساعتی بشینیم؟ اون کافمون جای مناسبی بود. درسته. اقامتگاه دیگه رفتیم اونجا اقامتگاه نه نرفتم. 20 اقامتگاه تو روستا. تو همینجا بسته بودن اکثرشون. نه باید از محلی ها بپرسیم. آها بپرسیم. اقامتگاه بیراهه. بیراهه. اونجا یه جای نشستم اونجا. اون درش سفیده رو می‌بینی صد آشغال کنارشه بریم داخل. بریم داخل. Burada 20 tane otel var diyor. Maşallah. Tabii pansiyon tarzı sanırım. Bir şeyler içebileceğimiz yer arıyoruz. Bakalım. Burası nasıl bir yer? سلام. Kimse yok. کسی هست؟ ببخشید. سلام. گفتم یه آدرس دادن که ما بریم اینجا نوشیدنی چیزی داریم؟ یه لحظه بذار بپرسم ببینم هستن. مرسی. Evleri çok güzel ve tatlı. Burayı ocak olarak kullanıyorlar. Tam bahçenin ortasında. Oğlan şimdi bize seslendi. Şurada açık bir yer var herhalde dedi. Şimdi bakalım. Galeri varmış burada. Burası açık mı peki? Burası galeri. El sanatları satılıyor. Evlerin mimarileri çok güzel. Ne güzel gölgelik bir yer yapmışlar. هیچ مشکل نداره باش من دو ندارم
داری دیگه منتظری سلام Selam. گفتن میاد. تو دستشویی بود آها خب. دستشویش هم همینجا سنگور پشت داره Canım gel. Bir tane teyze evin içinden film çekmeye izin verdi. Gidip bir bakalım. Evlerin içi çok serin. Bunlar çekirdek. Burası daha sade. Aa, hurma ağacı var. Selam. Şama derden sana. Selam Haç Hanım. Selam. Burada bir tane yaşlı adam vardı. Bura hakkında bilgi var mı verebileceğiniz dedim. O dedi ki buranın yaşlılarına sorun dedi. Ben bilmiyorum. Ama kendisi de yaşlıydı aslında. Yani ruhu genç demek ki. Burası da kapalıymış. Selam. 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 Yani bir içecek verebilecek kimse yok. Tatile durursa. Bunları satıyorlar sanırım. Alo. Hayli memnun. Gezelim biraz. Şimdi bu köy çok küçük ve 20 tane pansiyon var. Yani maşallah herkes evini pansiyona çevirmiş. Böyle olması lazım, yoksa nasıl olacak? Evlerin içi çok serin. Dışarısı cehennem ateşi. Çok sıcak bir bölge. Gözümde gözlük olduğu halde gözlerimi açamıyorum. Açık bir yer bulduk sanırım. دیگه گردشگری روز به روز این جوونا مثل ما حالا اون داراش هم چه بالاتر چه پایین‌تر موندگار شدیم و Burası 120 yıl önce kurulmuş bir köy. Bu civarlarda yaşayan bir tane Yusuf adında çoban varmış. Ve burada su olduğunu iddia etmiş. Yakın çevrelerdeki kişilere buraya su kuyusu açalım. Eğer su çıkarsa burayı yerleşik alana çeviririz demiş. Ve çok saygın bir kişiliği olduğu için onu dinlemişler. Su kuyusu açmışlar ve su çıkmış. Ondan sonra bu adam Hazreti Yusuf'a çok fazla ilgili olduğu için burayı Mısır mimarisine benzetmeye çalışmış. Tabii ne kadar benzemiş ben o konuda bilgi veremeyeceğim. Yani bilmiyorum gerçekten benziyor mu benzemiyor mu. Ve o yüzden de buranın adına da Mısır koymuş. İran devriminden sonra buraya çok büyük bir sel gelmiş ve köyün yarısı gitmiş. Çiftçilik alanında önceden daha iyiyken şu an durum biraz vahimmiş. Şu kız nezri yemeği dağıtıyor köye. Yani adak yemeği. Adak derken yani kurban kesme değil. Önceden bunu anlatmıştım. Önceki videolarımı izlemeyenler olabilir. Bir şeye adak adıyorlar. İşte şu olursa ben şu kadar yemek dağıtacağım diyorlar. Ve olduğunda da dağıtıyorlar.
İçecek bir şeyler aldık, bizden parasını almıyor. Hayır diyor. Tarif da değil ha. Ne İngilizce? Tarif yapmıyorsunuz değil mi? Tarif ne mi kanit? Tarif he. Tarif geldi, ben Farsi böyle de ama. چقدر شد؟ تعریف میگن که برین و برگردیم بعد حساب میکنیم. ایشون گفتن. خب میریم و برمیگردیم حساب میکنیم. باشه اوکی. Adam parayı almıyor. Vallahi tarif mi yaptı, yapmadı mı anlamadım. Değişik davranıyorlar. Bizi getiren taksici kadın dedi ki tarif yapıyor dedi. Dedim valla tarifin bu şeklini ilk defa görüyorum. Nasıl desem, böyle gerçekten almayacakmış gibi davranıyor. Israr ediyorum, yani bir iki kere der biter ama bayağı bir yok. Yani şey yapıyor. Şimdi vermedik de dönüşte vereceğim ama. Develerin yanına geldik. Ben fazla yaklaşamam. Çünkü bağlı değiller. Kadın geldi, yemek yediniz mi dedi. Yok dedik. Bekleyin size nezri yemeği vereyim dedi. Kadın içeriden video çekme dedi. Çok büyük bir adakları vardı herhalde. Bayağı bir içerisi yemek doluydu. Kazan kazan. Genç kızlar yemekleri dağıtıyorlar. اونجا برنده کافه آره خیلی خواهش می‌کنم خانومیش مادر خانومیش امین نادری. Her yerde elinde tepsi olan genç kızlar var. Nezri yemekleri dağıtıyorlar. Kız yüzünü kapatıyor gözükmemek için. Allah kabul etsin, bize de nezri yemeği verdiler. Pilav. Şu da kıyma yemeği. Yani adı kıyma. فقط موقع باز کردن درش خیلی آروم اینقدر اینا گاز داره. Bu da deve yoğurdundan yapılmış ayran. İlk defa içeceğim. Çok fazla gaz oluşuyormuş. İnşallah dökülmeden açılır. Yavaş yavaş açılması lazım. برو داخل کوچه همین کوچه اولی آشپزخونه Kheyli memnun. Evet. Döküldü. Neyse. Daha berrak ve daha beyaz. Tadına bakacağım şimdi. Değişik. من ببخشید خورشت شما رو باز کردم خواستم اشکال عکس نداره خوب بگیرم کردی. این چنگالتون Daha farklı tadı var. اینم عاشقتون Yemeğin içindeki et de deve eti.
Kızlar okuldan çıkmışlar. Selam. سلام باشین کلاس چندمی؟ من اول اسمتون چیه؟ من نازنین نازنین من کلاس دومم زینب من کلاس دومم اسم منیره آفرین مدرسه هست اینجا؟ آره کجاست؟ اینجا میسن مدرسه ها باز شده؟ میرین کلاساتون دیگه از امسال اینجوری شد؟ Halk olarak çok utangaçlar. Çocuklar çok utangaç davranıyor. Kadınlar da öyle. çayı هست؟ Turistik bir bölge ama اینجا 1 2 3 بیا ببینمت چقدر خوکسلی تو. gidelim biraz köyü gezelim. Kurmalara bakın. Burada koltuk var. Kerpiçten yapılmış. Bakayım rahat mı? Rahat. Bu yol üzerindeki evlerin mimarileri çok güzel. Tabi ev değil bunlar. Genelde galeri ya da ikametgah, yani pansiyon gibi yerler. Burası da deve ahırı. Yani kokusu farklı. Keskin değil ama koyundan daha farklı. Buralar da büyük bir ihtimal o selde yıkılmış. Büyük bir sel gelmiş buraya. Deve falan yok şu an. Şuraya bir çıkayım. Aa, keçi var. Ama koku ağır değil. Normalde koyun, keçinin kokusu ağır oluyor. Ateşte çay da içelim. Sonra geri döneriz. Çok sakinler. Yani insanları çok sakin ama çok fazla araba sesleri oluyor. Safari için geliyorlar ya. Ben bu nezri yemeğinin sebebini çok merak etmiştim. Burada otururken buranın yerlileri gelip bana dedi ki bir hafta önce bir tane gezgin buraya geldi. Babasıyla kavga etmiş ve çöle gidiyor. Arabasını bırakıyor, sonra yürürken bir anda çok fazla rüzgar olduğu için yolu kaybediyor. Yani bir anda arabasını kaybediyor ve yolu bulamıyor. Buranın yerlileri onu aramaya gidiyor. Bir gün bulamamışlar ve buradaki kadınlar adak adamışlar. Eğer bulunursa yemek dağıtacağız diye. Sonra işte bulunuyor. Onun bir de videosunu da çekmişler. Yani onun yemeği bize de nasip oldu. Kaybolan adamı aramaya giden gençler. Benim kafamı hep karıştıran bir soruydu. Çölde çadır kuruyorlar ya, kum fırtınası olduğu zaman büyük bir problem olmuyor mu? Hep onu düşünüyordum. Yani oluyormuş demek ki. Tabii o çadır kurmaya gelmemiş de kaybolmuş. Çayımız geldi. Bu da kekikli bir çay. İçemedim. İçemedim. Tadı güzelmiş. Şöyle bir tarihi ev var. Bir içine bakalım. Bak, icazım dinayete reklam bia.
من اینجا الان Hurmaları şöyle bağlamışlar. اینو میبندین که پرنده نخوره. Kuşlar yemesin diye. خورما هم هست. بیا خورما هم بگیر. آره این خورمای بله بله. یالا ماشاءالله مردم خور. این خورما رسیده است. این؟ آره این Bu oluşmuş sadece. خورمای کپکاپ. Güzel. Tadı çok güzel. این سبک و سیاه. Odalarda yatak olmuyor burada. Yer yatağı kuruyorlar. Bu evlerde çok hoşuma giden bir şey oldu. Burada ateş yakıyorlar. Burada yemeklerini pişiriyorlar ve herkes etrafına toplanıyor. Çok hoş. دفاعشون دوم. Ay. با دومشون نیش میزنی؟ نه با دوم مثلا ضربه میزنه که مثلا خودش دفاع کنه. چون گیاهخواره این. اصلا اینجوری نیست. اینقدر حیوانه. از اینه که رنگ عوض میکنه. آره. من میتونم دست بزنم؟ آره چالیش دوم نزنه. مثلا رو سرش چی کنی. اگر کاری داشت رو گاز میخواست بگیره اول من دفاعش فقط دوم میزنه. Samira al elini. نه Hayır ben korkuyorum. İguanaları شما bile تو var. میترسید بیشتر هم واکنش نشون میده. Ay. ببرم اینجا که کلان ترسم ریخته باشه. اصلا اینقدر من خودم حقیقتا خیلی خوشم نمیاد. Burada restoran da varmış. Yeni yeni görmeye başladık. Bakalım restoranları nasıl. Böyle bir yer. Otele geldik, biraz dinlendik. Bu yakınlarda Tuz Gölü var. Birazdan Tuz Gölü'ne doğru yola çıkacağız. İranlılar çok fazla nazara inanıyorlar, söylemiştim. Şu üzerlik tohumunu şöyle kapıya asmışlar. Şu da kenarlarında üzerlik tohumu var. Şu ortada olan da İğreç köyünden getirmişler. Böyle bir bitki hamur haline getirip şöyle buraya asmışlar. Adını sordum ama kendileri de bilmiyordu. Sait Bey bizi Tuz Gölü'ne götürecek. Deve sürüsüne rastladık.
Yeni nesil çobanlık. Motosikletle çobanlık yapıyorlar. Sürüleri götürüyorlar. Tuz Gölü'ne geldik. Çok huzurlu bir atmosferi var. Size anlatamam. Yani o kadar güzel ki. Ve burada su oluyor. Şu an yok. Olduğu zaman daha da güzel oluyor. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Biz geldiğimiz günden beri sadece köylere gittik. Hiç şehrin içinde gezmedik. Şimdi Samira ile gidip biraz şehrin içinde gezeceğiz. Hadi gidelim. Gidelim. Biz çölün ortasında bir şehirdeyiz. Buralarda şu su depolarından çok fazla görebiliyoruz. Bayağı vardı. Küçük bir şehir burası. Ama çok güzel köyleri var. Biz dün Tuz Gölü'ne vardığımızda artık gün batmıştı. Çok güzeldi. Gerçekten atmosferine bayıldım. Fazla video çekemedim çünkü artık yani GoPro ile çekemedim. Işığı iyi almıyordu. Biz saatlerce oradaydık. Tuzların üstüne yattık. Gökyüzünü izledik. Hatta Samanyolu belli oluyordu. O kadar huzur veren bir yapısı vardı ki oraya gidip çadır kurmak da istiyorum. Gerçekten kendimi çok farklı hissettiğim bir yerde orası. Dün Mısır Köyü'ne gitmiştik. Oradaki insanlar biraz kapalıydı. Biraz farklı davranıyorlardı. Orada Şeyhiler adında bir tarikat yaşıyormuş ve onlar Araplarmış. Bunu sonradan öğrendim. Çünkü yüz simaları biraz daha farklıydı. Biraz şaşırmıştım. Acaba yani çölde yaşayan insanların yüz simaları öyle mi oluyor diye düşünürken gerçek bilgiye de ulaştım. Bugün İran'da 8. imam olan İmam Reza'nın vefatının yıl dönümü. Resmi tatil. O yüzden şu an her yer kapalı. Şöyle biraz ara sokakları gezelim. این نظری همیشگیه نه این نظری ماست ماست که مادرش بیامورده مادرش Burası çarşı ama bütün mağazalar kapalı. Berçehre Dilrobayi Hazreti Mehdi Salavat. İran'da salavat diyecekleri zaman
Diyorlar ki salavat. Yani yüksek sesle söylüyorlar. Sonra salavat getiriliyor. Selam. Bir tane teyze geçiyordu. Bize dedi ki burada bir yer var. Kim dua ederse duası kabul oluyor dedi. Bizi oraya götürüyor şu an. Rüzgar bacalarına. Güzellik bak. خونم دستتون در نکنه مرسی خیلی ممنون مرسی خیلی ممنون مرسی ریزه ورده دوستا ورده دوستا کوچولوه مرسی ما میخوام برم به حساب بیابون مزار ما اینا رو میبره خدا رحمت کنه ما اینا رو بابا اینا بره کمک میخوای؟ نه این خونه منه من درست هم میخوام برام بکی خوریا چقدر انسانای بله میگم خوریا چقدر انسان هستن سلامت چقدر باشی. مهمون نواز سلامت باشی به خدا این از صمیم قلب دارم سلامت باشی من خودم از سیدم حاج خانم برامون دعا کنیم اشالله دعا کنیم برامون اشالله وقت به حساب 10 تومن شکلات میگیری میاری اینجا حاجتت چی میشه من دارم و بیرونم میام بده به قلی بدش منوره رو زیارت کنیم محمد و عجل فرجهم برادرش نام دیوانی سلام اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم شفای مریضشون هم صلوات اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم مریض دیگه داره همه با هم دعای سلامتی آقای امام زمان بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیه علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه. İran'da böyle merasimlere heyet diyorlar. Öyle dualar okunuyor, salavatlar çekiliyor. Bizi davet ettiler, gittik. Biraz oturduk, sonra kalktık biz.
Burası sanırım otel. این مسجد خیلی حاجت میگیرن. خیلی. ها خیلی حاجت میگیرن. الان مسجده منم چیا ندارن که براتون بیارن ببینیم. از هر نوشابه خواهی دارن. کلید اگه داشتیم ما میومدیم میدیدیم. چقدر وقت اینجا رسیدم من برام بهش بگم بیا. Bakalım değil mi? Evlerişin ki açacak yani. یه ساعت و اینا هستیم اینجا. اینجا هستی خیلی خوب. من الان واسه من دنبال توی کوچه هستم. آها. ما این کوچه رو میگردیم. ها ببین این کوچه خونه اولیه که کسی نیست، دومی هم کسی نیست، سومیه. از این کوچه سمت چپ دست راست. دست راست سومین خونه. سومی خونه. باشه الان من مادر باشه. Evlerine gidelim. Bu ne, bir şey mi içsek? Kahve mi? Aynen çok güzel. İçelim mi? İçelim. Bir şeyler içelim burada. Şunlar ne güzel. Buraya tuz lambası koymuşlar. Burada da bir doğal taş var. Çok güzel. Hurma dallarından böyle üstünü kapatmışlar. Çok güzel duruyor. Yoldaki ablanın annesi geldi. El sanatları yapıyormuş. Onları bize gösterecek. Şimdi evine doğru gidiyoruz. سلام علیکم. سلام، خوبی؟ الحمدلله. فن شما. خوب همه؟ ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله. بلی بفرما تو اتاق یک çayı براتون بدیم. Buraya mı gidelim? Çok güzel. Bizi evlerine davet ettiler ve sofralarını açıyorlar şu an. Çay verecekler. Evleri böyle. Ve şehit annesiymiş bu teyze. Büyük bir ihtimal oğlu da o şehit olan. Yaşlı teyze ne kadar güler yüzlüydü değil mi? Yani çok tatlı bir teyzecik. İsmi insan ای دستی چیه؟ چالش میگن. چالش. کار دستی هیچ کس دیگه هم بلد نیست به جز مادرم. یعنی دارن قدیمی مادرم چی میگه کارشون خراب بشه مادرم انجام بده. Çok güzel. پاهاشو اینجاست. پاشونو میزنین تو اینجا میشینن پاشو اینجا. بعد به گلی این چی میفته؟ آفتاب میخوان نخوره. پاشو رو به گلی مندازن. نگاه یه پاشو گل اینه مثل حالت کفش. بعد اینا به اینا وصله. به اینا وصله. اینجا به این چی رو وصله. بعد اینجا هم به گل این وصله. به اینجا وصله. این پارچهشون به اینجا وصله. بعد این نخم از اینجا میره به اونجا. به اونجا میره در بازه. هر چی که مثلا بافته میشه اینو میگردینه دوری پارچه رو میگردینه دوری. آها اینجوری. خیلی قشنگه. خیلی میاد. ارزش داره. مثلا شال روسری
چادر شب رو انداز اینا رو همیشه با تنظیم چی میکنن خیلی قشنگه. به چیش میکنن و شیر خورما این چه به گوسفند خشک میشه به گوسفند میدن اینا یه نمونه کارشونه اینا نخواهی که دم اون پارچه ببافن Burada beyaz siyah televizyonları var. Çok eski bir televizyon. Şöyle bakın. Bayağı eski o. Evin diğer odalarını da göstereyim. Burası da mutfak. دستتون دارم بفرمایید حالا کار دستیش هم ببینید این توریسته هر موقع میان میگیرن برای رستوران Biraz soğukati خیلی میبرم biraz soğukati ya. Hediye için çok alıp götürüyorlar diyor. Şu da güzelmiş. اینه نگاه این یکیشه اینجا رو وسط چون این سفره بزرگه یکیه اینا اونا سفره های 8 نفریه اونا وسط چینده میشه بغل هم دوخته میشه 4 گوش میشه ha. Buna 110.000 tümen diyor. Buna da 40.000 tümen diyor. Resmen bedava. Ve diyor ki çünkü ipi pahalı da o yüzden bu fiyat diyor. Şunlardan ben de alacağım. Ben de bundan alayım. این دوتاشون Farsçada anne mader ama maman olarak sesleniyorlar. Bu Horlularında farklı bir dilleri var. Onlar da maya diyorlar. Çok tatlı. Teyze de çok güler yüzlü maşallah. Bizi görünce direkt gülüyor. Bu bölgedeki evlerin hepsinin böyle bahçelerinin ortasında kocaman hurma ağacı var. حالا که خونه خودمون بود دید که همه رنگش هم حوله سفره چادر شب ولی خونمون دوره که من شما رو بخوام ببرم تو اینا رو ببافم ببرم خداحافظ. میگم حساب اومده دستتون در نمیره خوشحال شما هم همینطور. خیلی ممنون. Otele gitmek için şu an otostop çekiyoruz. Tabii ücretini vereceğiz. Kimse bizi almıyor. Alırlar merak etme. Samira hurma aldı. Yolda yeriz. Yeriz. Yani motor götürürse motorla da gideriz. İkimiz sığar mıyız? Arabaya bu da çok hızlı geliyor ama. Burada hiç bakmıyorlar. Burada yer yoktu zaten. Doluydu. Baksana şu tarafa el yapsak nasıl olur? Şu beyaza el yap. Niye almıyorsunuz bizi? Götürsene. Hadi
Hadi sen al bari. Bak bir motora sen bin, bir motora ben. Bu adam götürür sen de. Ben... Bak tek bu bana baktı. Otel şu tarafta mı kalıyor? Yoksa bu tarafta mı? Eğer o tarafta kalıyorsa o tarafa duralım. Yok canım fark etmez ki bir cadde. Sen istersen Bak bu bir tarafa kere git. ben deneyeceğim, tamam mı? Tamam. O polis mi? Polise... Polis değil. Bunlar Tahran'dan falan gelmişler. Hadi durun da. Ha yerleri de. Ben de bir an uğurluyum sandım biliyor musun? Yavaşladı ya. Yakından baktı bize. Öyle mi? Beğenmedi. Şu şeye binelim mi? Tamam. Böyle yapıyorlar değil mi? Aynen. O da yolunu değiştirdi bizi görünce. Bu da dolu zaten. Bu da dolu. اینجا تاکسی نداره سوارتون کنه. بعد پیاده گرد کنید. Ama خواستیم بریم هتل بالی. Aa, Neyse Size birisi dur. götürsün işte. bir tane daha basalım. Ölüm taşıyorlar. Kimse bizi almıyor. Bak ben diğer tarafta, sen de bu tarafta. Kim alırsa yani bir kahve ikram edecek. Ver gitsin. Tamam. Hadi bakalım. Kahveyi ben ısmarlayacağım. Ama kahveyi sen ısmarlayacağım. Az önceki kadın da duruyor gibi oldu ama durmadı. Ha, bak Selam. ben kahve içmedim o yüzden. Selam azizim. تو چقدر خوشگلی. عزیزم. Sende bozuk para var mı? Tamam. آب نداره دست شما در آب نداره مرسی زمان دست شما Otele geldik. Yahya amca otelin sahibi. 2 yıldır bu otel kapalıydı ve yeni açıldı. 2 yıldır Yahya amca çöllere gidip göktaşı topluyor. Bunlar göktaşı. Bu da çok nadir bulunan bir göktaşı. Biraz Yahya amcadan dinleyelim. En esmiş çiye. اینو سیکوت آلی این یک اسم روسی هست سنگ آسمانی بوده که میاد برخورد کنه به یک کوه و متلاشی میشه دقیقا میتونید تصویر اینو توی این گوشی ها دنبال بکنین به نام سیکوت آلیده دلیل این براق بودن شفاف بودن و وزن مخصوص خاصی داره انرژی خاصی هم داره حالا در آینده بعد از این پیل برداری چیز میکنیم آزمایش میکنیم که تعادل برقرار میکنه ما چطور میتونیم متوجه بشیم این سنگ آسمانیه؟ فقط با همین حالتی که با این آزمایش فیزیکی که انجام میدیم یه قطعه چه این باشه چه 1 کیلویش باشه چه به اندازه یک نخود به اندازه چند گرم هیچ فرقی نمیکنه شما تو یک دست قرار میدین یک نفر میاد تمام فشارش رو دست دیگه به این صورت شما باید بایستین حالا اگر میشه چیز بکنن ایستادن به این صورت ببین به این صورت ایستادن دست رو اینجوری میکنن قبل از آزمایش میان بدون سنگ یک نفر رو به رو ایستاده و فشار میاره به دست شما و شما خیلی راحت تعادلتون به هم میخوره و زمانی که این سنگ رو در دست
قرار میدیم. حتی سنگین ترین آدم هم تعادل شما رو با اون فشاری که به دستتون وارد میکنه نمیتونه به هم بزنه. این یعنی چند کیلو سلام؟ این چند کیلو الان؟ بله. این حدود شاید 100 گرم باشه. آها. کلا چطور میشه این تعادلش؟ 1 گرمش هم اگر در دست شما باشه باز همین حالت. اگر یه سنگ 10 کیلویش هم باشه همین حالت. در صورتی که مثلا حالا اینا چیز بکنید، این سنگ حداقل 8 کیلو وزنشه. شما این سنگ رو قرار بدین تو دستتون و یک نفر با انگشت کف دست شما فشار میده و شما تعادلتون به هم میخوره. ولی اون نه، اون 1 گرمش در دست شما باشه تعادل حفظ میشه. سنگین ترین مثلا آدم بیاد شما رو بخواد تعادلتون به هم بزنه امکان نداره، یا حتی 1 پا. میتونیم اینو آزمایش کنیم؟ بله آزمایش الان Said میاد آزمایش میکنه. Şimdi deniyoruz. Elinde hiçbir şekilde taş yok. Düşüyor. Dengede duramıyor. Yine düştü. Şimdi eline taşı koyacaklar. Eline taşı koydular, hiçbir şekilde düşmüyor. Şu taşa bakın. Bu şekilde anlaşılıyor. Bir de mikroskop altında da bakıldığı zaman video رو میتونی نشون بدین. Çok fazla binlerce rengi var. Şimdi size göstereceğim. Bu taşlar laboratuvarda test ediliyor. Ondan sonra bu taşın gerçekten göktaşı olup olmadığı anlaşılıyor. Mikroskop altında bakın. Binlerce rengi var. خب بذاریم برم دور رو میکروسکوپش. چه کنیم میخوره؟ حالا عکسش هم هست. این رو عکسش بهتر. آها. Bakın binlerce renk var. Ve bu taşın enerjisi çok fazla. Şimdi Yahya amca bize anlatsın. Bana 2 gündür bunları anlatıyor. Siz ondan dinleyin. Göktaşı. اون عکس که الان نشونتون دادن از برش این هست. از برش این هست. یعنی این سنگ با این یکی هست. یعنی که اینه در واقع. بله یه قسمتی از این سنگه. درسته. بله. اینا هم همین رنگای 1000 تایی داره؟ نه خانم نه. اینا کاملا اکسید شده. اینا کامل اکسید شده آهنش. در واقع. اینم باز یکی از عکسایی هست که الان سعید نشونتون داد. توجه می‌کنید؟ اینم شناسنامه‌هاشون هست که شما شناسنامه‌هاشون هم میتونین اگر بتونین. اینا دانشگاه اصفهان در واقع تحقیق کرده. taşları. اینا مثلا برش‌های میکروسکوپیشه تو جهات مختلف عکسشه. اون مال اون یکی، اینم این برش‌های میکروسکوپیه. اینه. خیلی خوبه. این سنگا برای بعضی خیلی مفید هست. انرژی بهشون میده، جرأت میده، جسارت میده، بیباکی میده و اینا همش انرژی مثبت هست که من میگیرم و ترس از وجودم خارج میشه. خیلی اعتقاد بر این دارن که برای تنگی عروق خیلی مفیده، برای قلب خیلی مفید هست. شما اگر یه تیکه از این سنگ رو زیر سرتون، زیر متکا یا پشتیتون بذارین و شب بخوابین خیلی با آرامش میخوابین. و برای بعضی ها متاسفانه اذیتشون میکنه. حالا اون را هم دلیلش رو نمیدونم چرا. بعضی ها اگر چند دقیقه‌ای در دستشون باشه اینا بدنشون شروع به لرزیدن میکنه یا دستشون. حالا دلیلش هم نمیدونم چی هست خانم. توجه میکنید؟ من به 2 نفر دادم و این حالت برشون پیش اومد که این دستا کاملا میلرزید. یکی از دوستانمون آمدن اینجا، داشتن توی سنگای من میگشتن، یه سنگ خیلی زیبا اینو برداشت،
دیگه قادر نبود که گوشی همراهش رو روشن بکنه، از بس ترسش میلرزید. دوست داشتم در این 2 سالی که کرونا آمده بود و هتل تعطیل بود، علاوه به بیابون بودم. در نوجوانی خاموشی الان چیزتون، در نوجوانی من خیلی علاقه‌مند به فسیل بودم. الان مقدار زیادی فسیل دارم. فسیلاتون هم دوست دارم ببینم. اونم البته یک جاهای جالبی نیستش، اینو باید انشاءالله در آینده که بتونم یه موزه‌ای درست بکنم، نمایشگاهی درست بکنم که بتونه همه استفاده بکنن ازش. ولی فسیل‌ها من در خدمتتونم بگم. شما کجا فسیل پیدا می‌کنید؟ فسیل اقصا نقاط منطقه در یک محل نیست. تعدادش از کوههای مرتفع پیدا کردم، در رودخانه ها پیدا کردم، در کویر پیدا کردم، کویری که هیچی وجود نداره. ترجمه کنید؟ بله. چون خب یک زمانی اینجا دریا بوده، کل اینجا دریا بوده و کل ایران به نام دریای تتیس. آخرین جایی که این дәрyoی تتیس خوش şöyle منطقه کویر مرکزی که همین خورو بیابانک باشه اینجا بوده. Yahya amca bir sürü fosil toplamış. Bakar mısınız? میخوایم ببریم اونجا چیز بکنیم. Şu tarafta bakalım, ışık daha iyi. Şu ana kadar 1000 ton fosil toplamışımdır diyor. Başkalarına da çok hediye etmişler. Sayın اینو تو چیز بکن. این کاغذام خراب نشه. Fosile bakar mısınız? اینو ملاحظه میکنی؟ این فسیل دو کفه‌ایه. صدف. بله. و این جای مرواریده. آها. توجه میکنی؟ بله. البته مال الان نیست، مال میلیون ها سال پیش، صدها هزار سال قبل میتونه باشه. این لاک دو کفه‌ای. درسته. اینم با توضیح بده. این آمونیت هست. این 65 میلیون سال قبل منقرض شده. چه جالب. 65 میلیون سال قبل. حالا اینو میبینید شما؟ حالا اینم نگاه بکنید. آها همینجا کوچیکشه. اینه ببینید، این دقیقاً همین هستش. درسته. من تا این کوچیکشه، اون بزرگ. این یک نوع فسیل هست، اینم میگن آمونیت. من تا میتونه یک لاک پشت باشه. آره شبیه لاک پشته. بله بله. این باز دو کفه‌ایه. ببینید دو کفه‌ای، صدف‌های دو کفه‌ای بزرگ. آها. Yahya amca ve oğlunun çok fazla bilgi birikimi var. Biz de bugün onların bilgi birikiminden faydalandık. Gerçekten çok değerli insanlar. Bu da salyangoz. Çok ağır. Bunlar çok zengini. Kaplumbağa. Bu da deniz kabuğu. Yahya amcanın bir odası var. Topladığı taşları buraya koyuyor. Ve çok fazla değerli taşlar var. این سنگ چیه؟ این ژئود بهش میگن. ژئود. حالا آتش فشان. این در واقع مناطقی که آتش فشان هست. درسته. زمانی که آتش فشان رو فوران میکنن میان بالا، این همون گدازه های آتش فشانن که میاد توی هوا با به صورت حباب میره بالا، رطوبت میره توش و این سنگا گرد و بسته میشن. یعنی چون زمانی که این سنگا پیدا میکنن تو طبیعت اینطوری نیست، شبیه به یه گردو یا یه نارگیلی بزرگه. آها. بعد که میشکنینش اینا آمیتیسه وسطش. درسته. اینجا ما یه کوهی داریم نزدیک خور به نام تشتاب بهش میگن. این چیزا داره، این سنگا اطرافش ریخته، این سنگای ژئود. اینم باز یه تعدادی میگن دندون دایناسور، میگن دندون ماتریکس یا همچین چیزی. یه تعدادی میگن که تیرکس، دندون تیرکس. بعضی میگن که این مرجان هست. حالا کدوم یکیش، چون من تخصص ندارم. منم فکر میکنم یه شاخه، هم مثل شاخ کرگدن میمونه مثلا. ولی این دقیقاً شبیه به دندون میمونه. این لایه های روش مینای دندون، مثل مینای دندون میمونه. ولی یه منطقه هست اینا پیدا میشه، از کوچیکش پیدا میشه تا مثلا بزرگ اینقدرش.
Çok güzeller. این سنگا رو بابا هم از تو بیابون جمع کرده همه.